Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bu çok güzel çantanın yapılışını paylaşacağım. Yapımı oldukça basit. Birkaç saatte hazırlayıp kullanabileceğiniz bir çanta. Klasik adıyla hanım dilendi, bey beğendi motifini ben kullandım. Bu videoda bu çantanın yapılışını paylaşacağım. Bir sonraki videoda bu küçük, isterseniz bozuk para cüzdanı olarak, isterseniz kulaklık kılıf olarak kullanabileceğiniz çantamı süslediğim bu motifin yapılışını da paylaşacağım. 5 adet şu şekilde, küçüklüğünü görüyorsunuz. Gramaj bilgisini veremiyorum tam. Kağıdı yoktu çünkü. 5 adet bundan kullandım. 3 milimlik bir tığ kullandım. Bu ipten 5 adet kullanmamın sebebi ipimizi çift kat kullandık. Son kalan tek katı da yine çift kat olacak şekilde ayarladım ve kullandım. Askı kısmında da yine ipimi yaparken çift kat değerlendirdim. Bir tık kalın olmasını istedim. Askı ve çantam totalde 5 adet ip kullanmış oldum. Onun dışında başka bir malzememiz yok. Dilerseniz şu ağız kısmına çıt çıt kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerimiz hazırsa hemen yapımına geçebiliriz. Geçmeden önce destek olmak amacıyla kanalıma abone olur, videomu beğenir, yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkesin eline emeğine sağlık. Evet, modelimizi kurmaya başlıyoruz. Zincirle başlayacağız her zamanki gibi. Ben 40 adet zincirle başlayacağım. Siz daha küçük boy isterseniz 30 da yapabilirsiniz. Daha büyük boy isterseniz 50-60 şeklinde devam ettirebilirsiniz. Ölçüsü tamamen size kalmış. Ben hemen 40 adet zincirle başlıyorum. Zincirimizi tamamladıktan sonra tığımızı başına doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimize batarak buraya 3 adet ikili trabzanımızı yerleştiriyoruz. Aynı noktaya. Evet, bu şekilde. Tekrar başımızı doluyoruz. Zincirimizi sayıyoruz. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa tekrar 3 adet ikili trabzanımızı yerleştiriyoruz. Doladık. 1, 2, 3. Sıramızın sonuna kadar 3. zincirlerimize 3 adet ikili trabzan yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bu şekilde. Sıramızın sonuna geldiğimizde 5 adet zincirimizi çekiyoruz. Ve şu son yapmış olduğumuz ilmeğe, yani 3 tane trabzanımızı yerleştirdiğimiz ilmeğe batarak bir adet kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi şöyle hemen son ilmek grubumuzla bir önceki ilmek grubumuzun arasında bir boşluk var, bakın. Oraya batıyoruz. Bir adet kaydırma yapıp oraya geçiyoruz. 3 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi buraya 2 adet ikili trabzan yapacağız. 3 adet çekmiş olduğumuz zincirde bir adetten saydığımızda totalde 3 adet ikili trabzanımız olmuş oldu. Başımızı doluyoruz. Bir sonraki ara boşluğa bakın geçiyoruz. Hemen oraya da üçlü trabzan grubumuzu yerleştiriyoruz. Başımızı doladık. Bir sonraki ara noktaya bu ara noktaların hepsine üçlü trabzan grubumuzu yerleştireceğiz. Sıramızın sonuna kadar. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar bütün ara gruplara trabzan grubumuzu yerleştirelim. Sıramızın sonuna geldiğimizde bakın son trabzan grubumu yaptım. Başımı doluyorum. İlk başlarken 6. zincire batmıştık ve orada bir halka elde etmiştik. Şuradan bahsediyorum. Hemen o halkanın içerisine giriyorum ve üçlü trabzan grubumu yerleştiriyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar 1, 2, 3, ikinci bir trabzan grubumu ekledim. 2 zincir, tekrar aynı noktaya 3. trabzan grubumu ekliyorum. Ve burada artık köşemi oluşturmuş oldum. Tekrar şimdi şu bütün ara noktalara trabzan grubumu yerleştireceğim. Yine sıramın sonuna kadar.
Gördüğünüz gibi ara noktalara yerleştiriyorum. Sıramın sonuna kadar trabzan gruplarımı yerleştirip geliyorum. Sıramın sonundaki son trabzan grubumu yerleştirdim. Başımı doladım. 5 zincirlik yapmış olduğumuz halkamızın içerisine tekrar bir köşe çalışması yapacağız. İkinci köşemizde yaparak tamamlamış olacağız. Üçlü trabzan grubumu yaptım. 2 zincirimi çekip aynı noktaya tekrar bir trabzan grubu ekliyorum. 2 zincir çekip son trabzan grubumu yine aynı noktaya ekliyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi beni karşılayan bir trabzan grubum var. 3 adet zincir çekmiştik buraya başlarken. 3. zincirine batıp kaydırmamı yapıyorum. Şimdi şu ara noktaya geçiş yapmam lazım. Bunun için hemen ilmeğimin yanındaki ilmeğe bir kaydırma yapıyorum. Onun yanındaki ilmeğe de kaydırma yapıyorum. Ve ara noktama tekrar kaydırma yapıyorum. Şimdi tekrar 3 zincir çekeceğim. Ve o ara noktaya trabzan grubunu tamamlamak adına 2 adet ikili trabzanımı yerleştireceğim. Şimdi bütün yine trabzan grubu aralarına trabzan gruplarımı yerleştiriyorum. Evet, görmüş olduğunuz şekilde şu köşe noktasına gelene kadar her bir trabzan grubunun arasına trabzanlarımızı yerleştirelim. Köşe noktamıza geldik. Bakın şuradaki hemen burada köşe çalışmamızı yerleştirelim. Bir adet trabzan grubumuzu yapıyoruz. 2 adet zincir. Tekrar aynı noktaya bir adet daha trabzan grubu. Başımızı doladık. Diğer köşe noktamıza da aynı şekilde trabzan grubumu yerleştiriyorum. 2 adet zincirimi çektim. Tekrar aynı noktaya trabzan grubumu yerleştiriyorum. Ve köşe noktalarımı arttırmış oldum. Bakın şu arada bir tane daha yapılacak yer açmış oldum. Şimdi devamını göstermeyeceğim. Şu ara noktalarımıza trabzan grubumuzu çalışıyoruz. Burada yapmış olduğumuz gibi köşe noktalarına tıpkı buradaki gibi işlemi yapıyoruz. Yani 2 adet 2 adet olacak şekilde bir üst sıraya çıkarken tekrar görüşelim. Evet, sıramın sonuna kadar geldim. Hemen birleştirme işlemini yapıyorum. Kaydırmamı yaptım. Şuradaki noktaya gelebilmek için kaydırmalarımı gerçekleştiriyorum. Ve hemen 3 adet zincir çekip ara noktama trabzan grubumu yerleştiriyorum. Artık bu aşamalarda neler yapacağınızı biliyorsunuz. Her boşluğa trabzan grubu yerleştireceğiz. Şu köşe noktamıza gelene kadar bu işlemi gerçekleştirelim. Köşe noktama geldim. Hemen burada ilk köşe çalışmamı yapıyorum. Köşe çalışmalarında artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bir adet trabzan grubu, 2 adet zincir, aynı noktaya tekrar bir adet trabzan grubu yerleştirdiğimizde köşe çalışmasını yapmış oluyorsunuz. Şimdi bakın burada artık bir artırma olduğu için altta şu arada da bir boşluk oldu. Hemen oraya da bir adet trabzan grubumu yerleştiriyorum. Bu sayı burada 2'ye çıkmış olacak. Bir üst sırada. Tekrar köşe çalışmamı yerleştiriyorum. Şöyle bir netleyeyim. 2 adet zincir. Tekrar trabzan grubu. Bahsettiğim şeyi söyleyeyim. Bakın şurada bir adet vardı. Şimdi arttırma yapmış olduk. 2 adet oldu. Köşe çalışmalarımızı da yerleştirdik. Şimdi sıramızın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Burada tekrar köşe çalışmalarımı gösterdiğim şekilde yapacağız ve bir üst sıraya çıkacağız.
Şimdi buradan sonrasını taban kısmında size göstermeyeceğim. Tabanınızın eninin ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar bu çerçeveyi bu göstermiş olduğum şekilde ilerletin. Daha sonra gövde kısmına geçelim. Evet, ben taban kısmını tamamladım. Kapanış şeklimizi hatırlıyorsanız çekmiş olduğum başlarken 3 zincirin tepe noktasına batıp kaydırmamızı yapıyorduk. Hemen şimdi şurada size göstereyim ne kadar sıra yaptığımı. Bakın, burası tabanımın en kısmı. 1, 2, 3, 4, 5. Şu köşe noktalarını bakın saymadım. Köşe noktam haricinde 1, 2, 3, 4, 5 ara noktam, yani 5 artırma yapana kadar devam etmişim. Hemen şimdi gövde kısmına başlıyoruz. Bir üst sırayı çekerken şu ara noktaya gelmek için kaydırmalarımı yine gerçekleştiriyorum. Gövde kısmında da her seferinde bu işlemi yapacaksınız bir üst sıraya çıkmak için. Hemen 3 zincir ve ilk ara noktama 2 adet ikili trabzanımı ekleyerek ilk trabzan grubumu oluşturdum. Şimdi gövde noktasında bakın, buradaki tüm ara noktalara trabzan gruplarımı yerleştireceğim. Şu köşe noktasına şu iki çalışma yapıyorduk ya, artık taban işlemim bittiği için burada iki çalışma yapmayacağım, tek çalışma yapacağım. Şimdi şu sıradaki trabzan grubunu yaptıktan sonra köşe noktasında ne demek istediğimi anlatmak için tekrar buluşalım. Köşe noktama geldim, bakın hemen başımı doluyorum. Köşe noktama gövde kısmında olduğum için artık 2 adet trabzan grubu değil, bir trabzan grubu ekledim. Bakın, başımı doladım, hemen şuraya yaptım, şuradaki hemen bir yanına trabzan grubumu devam ettiriyorum. Bir sonraki, şu an taban kısmımın kısa kenarındayım. Evet. Yine bir köşe noktasına yaklaştım. Köşe noktama da hemen bir adet trabzan grubu yerleştireceğim. Bakın, uzun kenardaki köşe noktama bir adet trabzan grubunu yerleştirdim. Hemen uzun kenara atlayıp ilk beni karşılayan grubun içerisine tekrar trabzan grubumu yerleştiriyorum. Bakın, zaten hafif dönme kazandı. Şimdi sıramın sonuna kadar geleceğim bu şekilde. Bu köşe çalışmaların olduğu yerde de yine birer adet trabzan grubu burada yaptığım gibi çalışacağım. Şuraya geldiğimizde yine bir kere daha üst sıraya çıkmayı göstereyim. Ondan sonra istediğiniz boyuta gelene kadar örmeye devam edebilirsiniz. Evet, sıramın sonuna geldim. Sıramı kapatıyorum. Kaydırmalarımı yaparak yan boşluğa ilerletiyorum. Ve 3 zincirimi çekerek ilk trabzan grubuma başladım. Son kez üst sıraya çıkmayı göstermiş oldum. Bundan sonraki işlemi dediğim gibi göstermeyeceğim. Bakın, köşelerim dönmeye başladı bile. Şöyle de tutabilirsiniz, şöyle de tutabilirsiniz örerken, nasıl kolayınıza gelecekse. Bu sıradan bu sıradan itibaren artık gördüğünüz her ara noktasına birer adet trabzan grubu yerleştirerek istediğiniz ölçüye gelene kadar devam edebilirsiniz. Burayı şu şekilde anlatacağım. Bakın, tabanı düz bir şekilde koyduğunuzda şöyle iki ucu ucuna denk gelecek, iki kenarı ucu ucuna denk gelecek şekilde bu şekilde ayarladım. Daha sonra askımın ortalama nerelerde olması gerektiğine karar verdim. İşaretledim. Sonrasında 1, 2, 3, 4 motif sonrasına 5. deliğe tekrar tutucumu taktım. Sonra 2 kutucuktan sonra 3. kutucuğa tekrar taktım. Sonra yine 4 kutucuk boş bırakıp 5. kutucuğa taktım.
Hemen size de şöyle göstereyim. İlk şimdi kutucuğumdan şunu çıkarıyorum. Şöyle ipimi, daha doğrusu askımı çekiyorum. Hemen yandakine geçiyorum. Bu sefer alttan alacağım. Şöyle çeviriyorum. Bakın, taktıktan sonra 1-2 tane dediğim gibi boş bırakmıştım. Üçüncüye daha sonra kaç boşluk var yine tekrarlayalım. 1 2 3 4 5.'ye. Şöyle biraz çekeceğim. Devam edelim. Hemen bunu çıkarıyorum. Daha sonra bunu çıkarıyorum. Ve sonuncu. Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün askılarımı geçirdim. Hemen şöyle yakınlaştıralım. Pardon. Hemen ucunda bakın bir miktar dikebilmek adına ip bırakmıştım. İki taraflı bıraktım ben. Evet. Şimdi hemen diğer ucumuzu alıyoruz ve birleştirme işlemine geçiyoruz. Dilerseniz örme tekniği biliyorsanız iki sapı birleştirmek için öğretebilirsiniz. Benim gibi dikiş ipi de kullanabilirsiniz. Şöyle. Öncesinde şu ipi saklasaydım iyiydi aslında. Neyse, daha sonra saklarız. Evet, şöyle ucuca getirip muntazam bir şekilde dikeceğiz. Evet, çantamız görmüş olduğunuz gibi hazır. Şu şekilde askılarını da ayarladım. Hemen şöyle yanlarını da göstereyim. Çok kullanışlı bir çanta oldu. Yapımı da zaten oldukça basit. Bugün örüp yarın kullanabileceğiniz bir çanta. Maliyeti de oldukça düşük. Hemen şöyle bir sonraki videoda yapılışını paylaşacağım. İsterseniz bozuk para, isterseniz kulaklık kılıfı olarak da kullanabilirsiniz. Hemen şöyle şunu da takalım. Süsleyelim biraz çantamızı. Evet. Bitmiş hali bu şekilde. Çantamı beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorum atmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Şimdiden yapacak olan herkesin eline emeğine sağlık diyorum. Hoşça kalın.